Arkadaşlar selamlar, yeni bir videoda hoş geldiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda balina hesap tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Adam ya geldi adam. Biliyorsunuz kanalın en çok izlenen, en çok sevilen serisi balina hesap tanıtımı serisi ve sizler için bir tane daha balina bulduk. Getirdik abi. Getiriyoruz, yapıyoruz abi. Biz bu işin artık ihracatını, ithalatını, imalatını, her şeyini yapıyoruz kardeşim. Gene başladık, gene başladık. Gene başladık. Kayıt gidiyor. Videoya bu tarzda heyecanlı girmemin en büyük sebebi yine çok sağlam bir hesap. Sunucunun gününe göre yatırılan para, harcanan paketler, cart curt derken bombastik bir hesap. Dostlar videoya geçmeden önce, hesabın tanıtımına geçmeden önce sizden ricam arkadaşlar bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız bir beğeni, bir yorum ve eğer mümkünse eğer tanıdığınız balina oyuncular varsa arkadaşlar bu videoyu güven amaçlı ona atarsanız süper olur. Haberiniz olsun diyorum. Şimdi videoya geçiyorum. Dilenciliğimizi yaptıysak dostlar, tamam mı? Şimdi VIP seviyesine bakmak istiyorum. Bu arada ben de sizle birlikte en ince ayrıntısına kadar şu anda inceleyeceğim. İlk tepkilerim nasıl olacak bakalım, çok merak ediyorum. Şimdi VIP 13 307 günlük bir sunucuda VIP 13 ve 861 bin puanı var. Bu ne demek oluyor dostlar? 861 bin puan VIP 13 ortalama. Şöyle bir hesap yaptığın zaman ben bunları az çok hesapladım. Ortalama olarak hani 50 bin dolar, hatta 50 bin doları daha da geçmiş olabilir ama yani eğer düzgün harcama yapıldıysa hani 45-50 bin dolar civarında bu seviyeye gelebiliyorsun. Eğer elmasla almadıysan. Yani ortalama bu seviyede oluyor dostlar. Haberiniz olsun. VIP 13 olması benim bir cezbetti şu anda. Şimdi en başında ne yapıyoruz abi? En başında şöyle çıkıyorum buradan. Dünyaya geliyorum abi. Şöyle hemen bir birinci ordusuna bakmak istiyorum kardeşim. Şöyle geldim abi. Düzenle dedim. Bu arada okçu. Okçu olması beni şu anda gönlümden bir vurdu abi şu anda, tamam mı? Neden vurdu? Okçu oynayan bir balina çok tehlikeli bir balinadır. Çünkü neden? Oyunu biliyordur abi, tamam. En ince ayrıntısına kadar oyunu biliyordur. Şimdi 3.3.5G gücü var direkt. Birinci ordusunun gücü 3.5G. Bunun garnizon gücü falan ne kadar, çok merak ediyorum. Felaket bir şey ya. Ve hani daha 155 level. Bu 170'e kadar gidiyor. 15 level daha basabilir. Muhtemelen YC yetmediği için şu an basamıyor. Kahramanların hepsi 155 level ve 3 lan 3.5G'ydi. Çıkart tak yaptım. 3.51'e yükseldi. Şunu da yapayım. Allah Allah, o niye öyle oldu? Şöyle baktığımız zaman 17.823 askeri var birinci orduda ve 3.51G gücü var dostlar. Şu anda tanıtımını çektiğimiz en güçlü ordusu olan hesap bu. Bu arada şöyle şuraya da hızlı geçtim de hesabın ismi Deniz Misali 189. sunucuda ve biliyorsunuz bir önceki Balina'da 189. sıradaydı, pardon, şey yapamadım, kusura bakmayın. Heyecandan dilim damağım tutuldu yani bir anda. GP'yi incelemiştik. Yine Türk bir arkadaşımızdı. Burada da yine bir Türk arkadaşımız ya da abimiz demem gerekiyor. Benden yaşça büyük. Gerçekten garip. Bazı sunucularda bir tane bile Türk balina yok. Bu sunucuya ikişer tane atmış garip bir şekilde. Bir anlam veremediğim bir şekilde ama iyi olmuş. Şimdi ikinci ordusuna bakmamız gerekirse 1.66G. Abi şu 1.66G bazı balinaların zaten birinci ordusunun gücü. Benim ordumun gücü zaten 2G. Ya adamın ikinci ordusunun gücü neredeyse benim birinci orduyu geçecek. Felaket. İkinci ordusu bu arada çok güçlü geldi benim gözüme. Acaba ekipmanlarda falan mı yatırım yaptı? Çünkü 1.66 harbi yüksek. Lan nasıl 1.66? Vallahi yüksek. Üçüncü ordusu normal bak mesela 651 milyon. Çok yüksek ihtimalle savaşçıya da yatırım yapmış ve e, muhtemelen ekipmanları yani muhtemelen 40 tane ekipmana yükseltmiş. Normalde 20 ekipman yükseltiliyor. 40 ekipman yükseltmiş diye tahmin ediyorum. Daha bakmadım. Sadece tahmin yürütüyorum. Üçüncü ordusu 651 milyon. Dördüncü ordusu 283 milyon. Normal. Tamam. 3 ve 4 normal de ikinci ordusu çok şey geldi bana. Yüksek geldi. Kahramanlara girmek istiyorum. Tık dedim, kahramana bastım. Ya Allah bismillah.
Şimdi. Bütün sarı kahramanlar 5 yıldız. Tamam, klasik. Bu arada bu 5 yıldız değil. Mega'nın niye 5 yıldız yaptı lan? Burada bir tane 100 parça var mı? Unuttu mu ki acaba? Megan kalmış. Şöyle bir baktığımız zaman silahlara şunlar da 5 yıldız değil. Tamam, okey. Şöyle baktığımız zaman kırmızı 3, kırmızı 3, kırmızı 3, kırmızı 3. Okey. Yine kırmızı 3, kırmızı 3, kırmızı 3. Kırmızı 3, kırmızı 2, 2, 1. 3, 3, 3, 3. Ekipmanları çok iyi yükseltmiş. 2, 1, 1, 1. Şimdi bu 5 ordu tamam değil mi? Aynen. Şimdi bundan sonraki ekipmanları merak ediyorum. Allah Allah, kırmızı yapmamış. 10 yıldız, 10 yıldız, 10 yıldız, 10 yıldız. Yine 10 yıldız, yine 10 yıldız. 7, 7. 4, 5, 4, 4. 6, 5, 5, 5. 9, 6, 6, 6. Abi buraya da çok harcamış ya. Bak aynen landa bitiyor. İkinci ordunun şeyleri landa bitiyor. Neredeyse hepsini hani 6'ya 7'ye çıkartmış. Hatta şunu full 10 yapmış. Bu değil. Şunu full 10 yapmış Angela'yı. Ekipmanları çok iyi yapmış. Binicinin ekipmanları var mı? O da olmayıversin artık. Aynen, ondan koymamış Allah'tan. Aynen, tahmin ettiğim gibi iki orduyu birden yükseltmiş ama yani şunları da ben mesela örnek veriyorum, kırmızı beklerdim ya da şunların 100 level beklerdim. 100 level olmamasına rağmen, kırmızı olmamasına rağmen mesela bazıları daha 4-5 seviye, ona rağmen 1.6G yapması süper. Vallahi süper. Ekipmanlar okey abi. Ekipmanlar çok güzel yatırılmış. Acaba hangi paketleri aldı? Onlar tabii önemli ama onları bilmediğimiz için tabii geçiyoruz. Şimdi silahlara bakalım. Silahlar ayrıca önemli. Neden silahlar ayrıca önemli dostlar? Bildiğiniz gibi bak, sezon 5 kahramanları da geldiği için burada. Şimdi biri orduda 5 tane okçu ya da 5 tane savaşçı ya da 5 tane binici koyabiliyorsunuz. 5 tane savaşçı ya da 5 tane binici ya da 5 nişancı koyduğunuz zaman buradaki özellikleri %100 olarak aktif olarak alabiliyorsunuz dostlar. Ondan dolayı çok iyi. Şimdi Rosa'dan başlayalım. Kırmızı 3 yıldız yapmış. Kırmızı 3 yıldız yaptığı için mesela özellikle şuradan birinci yeteneği mesela bunu %100 alabiliyor. Ayrıyeten ikinci yeteneği kırmızı 3 yıldızda açılıyor. Bunu da alabiliyor. Süper. Sonrasında geliyorum Margaret'a, yine kırmızı 3 yıldız. Burada da iki özelliği %100 alıyor. Natasha'sı da kırmızı 3 yıldız. Mükemmel abi. Gölgeyi kırmızı 2 yıldızda bırakmış. Bunu da 3 yıldız yapsa süper olur bana kalırsa. Muhtemelen de yapar çünkü gölge daha yeni geldiği için hani avantajlı paketleri bekliyor olabilir. Öyle düşünüyorum. Gölgesi kırmızı 2 yıldız. Diğerine bakıyorum. Dariana da kırmızı 2 yıldızla bırakmış. Bunları dediğim gibi kırmızı 3 yıldız yaparsa en azından bak buradaki %100 olarak mesela diyor ki oradaki her kahraman nişancı için komutanın gücü saldırı gücünün %20 kadar ek hasar verir diyor. Maksimumda %100 olabilir diyor. Yani senin ordunda, birinci ordunda mesela 5 tane okçu kahraman varsa buradan %100 ek saldırı gücü alıyorsun diyor yani. Kısacası bu. Ama dediğim gibi bence çok güzel abi. 3 tane kahramanı kırmızı 3 yıldız yapmış silahını. 2 tanesinde kırmızı 2 yıldız. Muhtemelen onları da 3 yıldız yapacak. Şimdi savaşçıya bir bakalım. Muhtemelen bunların da silahı çok yüksek. Bakalım. Şimdi 5 yıldız bu. Eyvallah. Noah'ınki yine 5 yıldız. Tristan'ı kırmızı 2 yapmış. Bunu mesela bu kadar yükseltmesi sanki olurdu. Yani mesela ya kırmızı 1'de bırakılabilirdi. Mesela örnek veriyorum. Neyse, geçtik. Francis yine kırmızı yapılmış. Mesela kırmızı okey. Kırmızı okeydir. Francis, Lan'a geldim. Lan yine 5 yıldız. Hepsini abi şunlara mesela hani hızlı hızlı geçiyoruz ya abi. Şunu mesela 5 yıldız yapmak bile örnek veriyorum 250-300 dolarlık pakete takamül ediyor yani. Öyle söyleyeyim dostlar. Sadece bir tanesi. Garip ya. Bu oyunun şey sistemi, paket sistemi çok pahalı abi. Ryan'a bakıyorum 4 yıldız yapmış. Catherine'a bakıyorum 5 yıldız yine. Marcia 5 yıldız. Cyrus 5 yıldız. Başka var mı? Lucas'ın silahını almamış. Tamam, bu kadar zaten. Bir tane Lucas'ın silahı alınmamış sadece. Başka da yok dostlar. Evet, başka harbiden yok abi. Bir tane sadece Lucas'ın silahı alınmamış. Diğer hepsi alınmış. Mükemmel abi. Özellikle birinci ordusundaki silahları çok beni ayrı bir şey yaptı ya. Bu arada ne yapmış? Şeye gitmiş.
Kanzi. Şimdi dostlar çantaya bir bakalım. Bu arada çantanın dolu olmaması çok sorun olmaz. Çünkü neden? Etkinlik var. Etkinliği harcıyor olabilir. Hatta etkinliğe bakalım önce. Önce etkinliği harcamış mı? Oradan aynen etkinliği harcamış şu dostlar. Yani çantada çok bir şey olacağını zannetmiyorum ama şöyle bir bakalım yine de. Şimdi 9DX var. Birikmez. Aynen şöyle baktığımız zaman şöyle devam. Yani dediğim gibi çok fazla bir şey yok çantada dostlar. Şöyle ekipmanları harbi çok güzel yapılmış. Ekipmanlar acaba çekirdek paketlerini hani şanslı karttan mı topladı çekirdekleri yoksa paket mi aldı bilmiyorum ama şanslı karttan yaptıysa ayrı bir süper olmuştur. Onun adına şöyle bir hızlandırmaya baksak hızlandırmada durum ne? Her şeyi bitirmiş kısacası. Sıkıntı yok. Kaynak bile bitmiş abi hesapta. 100 milyon kaynak kalmış. Tamam çantası boş arkadaşlar. Çantası boş. Benim dikkatimi çeken ne oldu biliyor musunuz? 533 milyon CP oldu ve üstüne 33 milyon öldürme skoru var. Öldürme skorunun bu kadar yüksek olması da bence iyi. 33 milyon gayet iyi bana kalırsa. Hani yine bir önceki balina CP Panto 53 milyon yaptı tabii ki de ama bence 33 de iyi. Yine bu hesaba göre. Daha fazla da olabilirdi ama 533 milyon CP bu ne demek oluyor? Full savaşıyor ve acile baktığım zaman 63 bin asker var. Üstüne bir de 92 bin asker tedavi ediliyor şu anda. Yani 92 bin artı 60 bin 150 bin asker var şu anda acilde dostlar. Ondan dolayı CHP düşük görünüyor. Haberiniz olsun. Şöyle şuraya baktığım zaman kalesi 8. Bunu zaten söylemeye gerek yok. Hadi biz söyleyelim. Şimdi savaşçı kampı 8. Nişancı kampı 8. Bura 5'te kalmış yükseltilebiliyor. Okey abi. Tamamdır. Burası da okey. Şurayı merak ediyorum ve askeri merkezi 5. Bence 5 olması da iyi. Fakat şöyle bu arada askerim var mı? Oha asker bile yok lan. Yedek asker bile yok. Bu kimle savaştı ki acaba bu kadar? Biriyle inatlaştı mı yoksa? 62 bin. Garnizon gücünü çünkü tam göremeyeceğiz 62 binde olduğu için. Şimdi teknolojisine bir bakayım ondan sonra arabasına çiplerine falan bakalım. Teknolojiyi tıkladım. Teknolojide şunu yapmamış dostlar. Şunu hesabın sahibi illaki izleyecektir bu videoyu. Burayı kesinlikle şunu ikisini kesinlikle 10-10 yapıp buradan saldırı gücü ve savunma gücünü alması gerekiyor. Bu çok güzel bir artı verir hesaba. Atıcısını %60 yapmış. Buraya paket alınmış %100. Çünkü bayağı ilerlemiş. Ortak operasyonu bitirmiş. Atıcıyı da bayağı %60'a kadar getirmiş ya. Burası bir de özellikle çok fazla istiyor. Bence buraya paket alınmış gibi. Şimdi atıcı %60. Savaşçı özel eğitimi %14. Bak burada bunları da yapmamış mesela. Bunları da yapsa yine güzel olur. Şu ikisinden biraz şey olmuş. Bunu atlamış bence. Bu ikisini yapsa şu ikisinden çok güzel olur. Düello Max zaten. Savaş politikası Max. Ortak operasyon Max abi her şeyi fulllemiş. Sonracıma savaş bölümünde ne yapmış? Oraya bir bakalım. Savaş bölümünde okçuyu bitirmiş. Okçunun işine yarayabilecek bütün araştırmaları bitirmiş şu şekilde. Mükemmel. Sonrasında burada şunları araştırıyor. Bunları araştırmak şöyle. Şuraya bir bakmak istiyorum. Ekonomi yine bitmiş dostlar. Sadece geliştir bölümünden şuralara görmem gerekiyor. Mesela savaşçıyı yükseltmek yerine diyeceğim şimdi olmayacak çünkü adam 2 ordu oynuyor abi. Bu balina 2 ordu oynuyor. Ondan dolayı savaşçı da lazım olabilir. Fakat mesela şurası 3 günlük. Bak bunları yükseltmesi lazım. 3 günlük buradan mesela maksimum 15-20 günde %45 birlik eğitim hızı alabilir. Örnek veriyorum. Ayrıyetten çok fazla savaştığı için yine buraya yükseltmesi gerekiyor. Zaten burayı yükseltmiş. 3 yapmış. Şuraya falan da ilerlese 10 numara olurmuş bence. Tabii benim görüşüm. Buradan çıkalım. Şimdi araba seviyesine araç parçasının ve çipi çok merak ediyorum abi. Çünkü 3.5G onlar da ileride olması gerekiyor bence. 3.5G'lik bir orduya göre abi. Tıkladım. Özellikle çipi bence ileridedir. 317 seviye arabası var. 317. Bence 317 de süper. 317 de süper dostlar. Buradan mesela 2034 birlik kapasitesi alıyor. Aksesuara bir baktım.
Aksesuarda 43 gördüm. Şurayı var ya 43 görünce dedim ki 43 seti mi yaptı acaba? Gözüm bir şey oldu yani. 43 set yapmamış ama çok fena ileri götürmüş ya. Bu ne yapmış böyle? Bir şey değil mi? Bu hesap zamanla bayağı bir uçacak gibi görünüyor. Çünkü 40 şuraları falan 2 tane 43 yapmış. Sanırım 43 seti de yakın zamanda yapacak gibi görünüyor abi. Şu anki izlenimime göre. Baksana şey plan falan bitmiş hesapta. Allah Allah plan nasıl bitti ya? Çok garip. Şu dostlar bak şurada çok fazla plan istemeye başlıyor. Acaba bundan mı bitiyor? Bak ben buralara 43'e falan gelmediğim için bilmiyordum. Sanırım bundan dolayı. Abi 43 set yapsa buradan da felaket buff alır ya. Oranlarına bakacağım. Oranlarını unuttum. Oranlarına bakacağım dostlar. Çipten sonra bir oranlarına bakalım. Oranlarını merak ettim. Çipe tıkladım. Of. Of of of. Kırmızı pardon kırmızı diyorum. 5 yıldız yapmış çipi. Çipi 5 yıldız yapmış. Kaç istiyor abi 5 yıldızı? 12 istiyor. 12, 24, 36 istiyor kırmızı bir yıldız için. Oha bunu ilk defa görüyorum. Bunu ilk defa görüyorum. 5 yıldız yapmış. Peki bunlar ne kadar ileride? Onu merak ediyorum. 8 tane lazım. Bu da sona geliyor. 8 tane buraya lazım. Şuraya kaç lazım? 9 tane buraya lazım. 7 tane de buraya lazım. Hepsini de sona kadar getirmiş. Yani şu aşamaya geçmiş. Yani bu ne demek oluyor? Bu yakın zamanda yine buradan çip rezonans çip setini 5. yıldıza taşıyacak. Oradan da ekstra oranları alacak. Abi bu felaket bir şey ya. Bu hesap harbiden felaket. Oğlum savaşçı. Oha savaşçı çipi bile kırmızı 4 yıldız. Bak kırmızı 4 yıldızla oha. Oha ne istiyorum şu an başka da bir şey demiyorum. Okçunun peki? Okçunun bile seti 3 yıldız set yapmış. Evet savaş gücünün nereden geldi az çok belli oldu buralardan. Bu harbiden felaket. Bu harbi felaket. Dedim bu bir afet felaket yani. Şöyle bir abi şunu merak ediyorum. Şöyle bir çıkartayım ordu. Tık dedim. Vurdum. Bu kaç gelecek bilmiyorum. Tahminime göre 2600 gelebilir. 2600 saldırı, 2400 savunma falan gelebilir bence. Tahminlerime göre. Beklerim valla. O şeylerde beklerim. Şöyle tıkladım. 2600, 2600'e 2400 dedim. Az söylemişim. 2686. Neredeyse 2700 saldırısı var. 2517 savunması var. 887 HP. 926 hasarı. 1700 normal saldırı hasarı var. Ekipman bunun bu kadar yüksek olmasının sebebi ekipman ve şey arkadaşlar bu arada. Şuradan göstereyim. Araç parçaları. Bak size göstereyim şuradan. Kahraman ekipmanları. Buradan bir de 727 araçtan geliyor. O aracı 27 yapmasının pardon 27 diyorum 43 yapmasının büyük artılarından birisi mesela burada çok felaket oran veriyor. Çok felaket. Abi bu arada ilk defa bu kadar sağlam bir hesapla karşınızdayım. Dostlar tekrar hatırlatıyorum. Bir kalp at. Ne kalpi ya? Bir beğeni atın. Beğeni, hype ve yorum atarsanız felaket olur. Son olarak şuraya baksak plaza. Bu arada mesela ikinci balinada Pantom'u incelemiştik. Onun yanlış hatırlamıyorsam plazası falan yüksekti. Hani hassas parçaya çok yatırım yapmıştı. Mesela bu hesapta o kadar hassas parçaya yatırım yapılmamış sanırım. Onun haricinde başka şeylere yatırım yapılıp sanırım daha güçlü olmuş. Ama tabii bu hesaba biraz daha fazla para harcanmış. O da belli yani. Son olarak garnizon gücüne bakacağız. Fakat garnizon gücünün tam gücüne bakamıyoruz. Fakat şöyle baktığımız zaman abi 6.39G gücü var. 6.39G güç 62.000 askerde dostlar. Yani muhtemelen 9G'yi falan geçer bu hesap. Yani 9G, 10G'yi falan görebilir belki. Tahminlerime göre. Çünkü kaç bin asker daha gelebiliyor? 62 bin de şu an 34 bin asker daha gelebiliyor dostlar. Siz düşünün yani. Eğer şöyle söyleyeyim.
Şimdi 31.000 savaşçı askeri falan var. Örnek veriyorum 96.000 nişancı askeri olursa mesela, çünkü nişancı oynadığı için nişancı askerlerin garnizonda olması lazım. Max gücü almak için. Eğer hepsi nişancı olursa ve full garnizon olursa bence bir 9G'yi 10G'yi rahat görür gibi düşünüyorum. Abi felaket. Çok güzel bir hesap gerçekten. Hani iki ordu yapılmış. İki ordu bana ters ama yatırılan para ortada. Adam demiş yani ben kardeşim bir ordu bana yetmez, iki ordu oynayacağım ben demiş. Abi bir şey diyemeyiz. Elimiz kolumuz bağlı böyle izleriz işte. Bizim diyebileceğimiz bunlar. Sonrasında başka da kaçırdığım bir yer var mı? Şöyle baktığım zaman ya kaçırdığım bir yerde yok. Dostlar, videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir kalp, yani bir beğeni kalpe taktım. Ne kalpmiş arkadaş. Bir beğeni, bir yorum, bir de hype puanı patlatırsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.